Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir poğaça tarifi hazırlayacağım ki kesinlikle şekline, yumuşaklığına hayran kalacağınız bir poğaça tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Bu güzel tarifimizin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz buyurun hep birlikte bu tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bir su bardağı ılık süt ilave ettim kabımın içine. Bir su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını poğaçamın üzerine kullanacağım. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 paket de kuru maya ilave ediyorum. 50 gram da oda sıcaklığındaki eritmiş olduğum margarinimi ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu ilave etmeden önce bir karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Burada 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini kullanıyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Poğaçamızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Yani yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Hemen hamurumu toparlıyorum ve ağzını kapatacağım. 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz mayasını aldım. Hemen böyle hamurumun havasını alıyorum ve sonra bezeler haline getireceğim. Sizler de muhakkak hamurunuzun havasını alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz böyle piştiğinde yerken maya maya kokuyor poğaçamız. O nedenle de hamurumuzun havasını muhakkak almalıyız. Şimdi böyle yumurta büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Şimdi bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirip bitireceğim. Evet, bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi hemen böyle bir tanesini alıyorum ve poğaçamın şeklini vermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımla hamurumu biraz büyütüyorum. Sonra iki ucunu bir ucuna birleştirip parmak uçlarımla kapatıyorum. İyice parmak uçlarımızla kapatalım ki açılmasın. Sonra hamurumuzun bu ucunu diğer ucuna atıyoruz ve şu şekilde elimizle biraz büyütüyoruz. Ve
Makasımızla poğaçamızın şeklini veriyoruz bu şekilde. Poğaçamızın şekli bu şekilde olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen bir tanesini daha alıyorum hamurumun. Parmak uçlarımla biraz açıp büyütüyorum. Evet, bu kadar büyütmemiz yeterli. Hemen yine iki ucunu bir ucuna getiriyorum ve parmak uçlarımla kapatıyorum. Yine parmak uçlarımızla iyice kapatalım ki açılmasın. Hemen bu ucunu diğer ucuna alıyorum ve şu şekilde elimle biraz büyütüyorum. Uç kısmına da yapıştıralım parmak ucumuzla açılmasın. Şimdi şeklini veriyorum. Bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Yine hamurumu aldım ve bu şekilde parmak uçlarımla açıyorum. Ve diğer ucunu diğerinin üstüne alıyorum ve yine parmak uçlarımla kapatıyorum. Böyle bu şekilde. Ve yine aynısı gibi üzerine alıyorum ve şu şekilde parmak uçlarımla yine açıp büyütüyorum. Ve son olarak da makasımla şeklini veriyorum. Evet, bütün poğaçalarımızın şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi böyle üzerine bir buzluk poşeti kapatıyorum ve 15-20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Diğer tepsim de yan tarafta, onun da üzerine bir buzluk poşeti kapatacağım. Evet, poğaçam tepsi mayasını aldım. Hemen diğer tepsimin üzerindeki poşetimi de alıyorum. Ve yumurta sarımı karıştırıp üzerine ilave edeceğim. Böyle yumurta sarımızı eşit bir şekilde ilave edelim ki bütün poğaçalarımız eşit bir şekilde kızarsın. Evet, şimdi hemen böyle yan taraftaki tepsimin içindeki poğaçalarıma da yumurta sarımı ilave edip sonlandıracağım. Evet, bütün poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı sürüp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçalarımı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz
Fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Evet, poğaçalarım pişti. Diğer tepsimdeki poğaçalarımı da bu tepsimin üzerine aldım. Hemen böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Ve şimdi hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen böyle yakından göstermek istiyorum ki içinin de puf puf olduğunu iyice görün diye. Yani kesinlikle çok güzel bir poğaça tarifi oldu. Ne yalan söyleyeyim, bugüne kadar yapmış olduğum en güzel şekilli poğaça tarifi oldu. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu poğaça tarifini kaydedin, kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz çok kolay bir poğaça tarifi. Abartısız söylüyorum. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen böyle diğer poğaçamın da altını göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, pamuk kadar yumuşak bir poğaça tarifi oldu. Ben çok beğeniyorum bu poğaça tarifini arkadaşlar. Sürekli de yapmış olduğum bir poğaça tarifi. Kesinlikle daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek isterim. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bütün tariflerimi. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Ve hala kanalıma da abone değilseniz, beni buraya kadar izlediyseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.